Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde bulunan Savunma Bakanlığı'nı yani Pentagon'u görüntülüyoruz. Amerikan standartlarına göre 100 futbol sahasına eşit. Ayrıca 9 Beyaz Saray bir Pentagon yapıyor. Verilere baktığımızda 1,5 kilometre karelik gibi bir alan üzerine kurulu. Peki dünyada Pentagon'dan yaklaşık 10 kat daha büyük bir askeri tesis inşa ediliyor desem? Şimdi ise Çin'in başkenti Pekin'deyiz. Şehir merkezinin 30 kilometre güneybatısına bir yolculuk yapalım. İstikametimiz Fangshan bölgesi. 2023 yılında burada bir sel felaketi meydana gelmişti. Bu bölgedeki bir arazide 2022'de kazı çalışmaları başlıyor. 2023'te farklı aylardaki uydu görüntülerine baktığımızda alanda henüz geniş kapsamlı bir inşaat faaliyeti görünmüyor. Ancak 1-2 yıl içerisinde çok şey değişiyor. Çin yönetiminin ordu kontrolüne verdiği düşünülen bu arazi büyük bir değişimden geçiyor. Alanda çok sayıda yapı inşa ediliyor. Bölge resmen askeri bir şehre dönüştürülme aşamasında. Değişimi görmek açısından 14 Temmuz 2023'teki bölgenin görüntüsü şu şekilde. Önceki dönemlere kıyasla güncel uydu görüntülerinden bölgede önemli ölçüde yapılaşma artışı gözlemleniyor. Yeni binaların, altyapı projelerinin ve düzenlenmiş alanların sayısındaki artış bölgenin hızlı bir şekilde geliştirildiğini gösteriyor. Açık istihbarat araçlarından faydalanan OSINT-Türk'ün kaynaklarına göre alan yaklaşık 8,5 kilometre kare. Yani yuvarlama bir hesapla Pentagon'un yaklaşık 10 katına denk geliyor. Genişliği 4,11 kilometre olan alanın uzunluğu ise yaklaşık 2,5 kilometre. Kuzeybatı kısmında mavi renkli çatılara sahip yerler depo olabilir. Ayrıca en dikkat çeken yapı ise orta kesimde görülen yer. Gölge uzunluklarını hesaba katarsak buranın yüksek bir bina olduğunu söylemek kuvvetle muhtemel olur. Amerikan istihbaratına göre Çin ordusu burada inşa ettiği devasa bir askeri kompleksi tamamlama amacında. Burası savaş zamanında komuta merkezi olarak kullanılacak. Bölgeyi ve yapıları analiz eden bazı uzmanlar çeşitli değerlendirmelere sahip. Uzamsal analist Reni Babiars, 5 kilometrelik bir alanda en az 100 vincin yeraltı altyapısını geliştirmek için çalıştığını düşünüyor. Uzamsal analizler, belirli bir konum veya coğrafi alandaki verileri analiz etmeye yarıyor. Babiars görüntü analizi yaptığında, olası yeraltı geçitleriyle bağlantılı birkaç yeraltı tesisinin inşaatını tespit etmiş. Ancak kesin bir değerlendirme ortaya koymak için daha fazla veriye ihtiyaç var. Güçlü sığınaklara ev sahipliği yapan bölgenin, özellikle çatışma anlarında ve hatta olası bir nükleer savaş senaryosunda Çin ordusunun askeri liderlerini korumak için tasarlandığı belirtiliyor. Uydu görüntülerini inceleyen bir Çin araştırmacısına göre, bölgedeki inşaat gizli bir askeri tesisin tüm özelliklerine sahip. Özellikle ağır betonarme yapılar ve derin yeraltı tünelleri buranın olağan bir askeri üstten çok daha fazlası olduğunu kanıtlar nitelikte. Pentagon'dan yaklaşık 10 kat daha büyük olan bu askeri tesisin Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD'yi askeri alanda geride bırakma hedefiyle örtüştüğü düşünülüyor. Aynı araştırmacıya göre bu büyüklükte bir tesisin tek bir amacı olabilir. O da Çin'in gün geçtikçe daha gelişmiş ve kabiliyetli hale gelen ordusu için bir savaş sığınağı inşa etmek. CIA'nin eski Çin analiz şefi Dennis Wilder, Çin'in yalnızca konvansiyonel askeri güç açısından değil, aynı zamanda nükleer savaş kabiliyeti konusunda da önemli bir adım attığı düşüncesinde. Bölgede alınan güvenlik önlemleri dikkat çekici. Henüz hava savunma sistemleri gibi askeri varlıklar konuşlandırılmamış. Financial Times'ın yerel kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre inşaat alanının çevresinde girişin yasak olduğunu belirten uyarı levhaları mevcut. Şantiyeye yaklaşmaya çalışan gazetecilere girişin yasak olduğu uyarısı yapılıyor. Ayrıca insansız hava araçlarının uçurulması ve fotoğraf çekilmesi de yasak. İnşaat alanına ulaşan yolların bazıları kontrol noktalarıyla kapatılmış durumda. Hatta bölgeye yakın işletmeye sahip bir esnaf, alanın askeri bölge olarak tanımlandığını belirtiyor. Yapılma aşamasında olan tesisin en dikkat çekici yönlerinden biri, ABD'nin bunker buster yani sığınak delici mühimmatlarına ve hatta nükleer saldırılara karşı daha fazla güvenlik sağlayabilecek bir yapıya sahip olması. Çinli liderlerin burayı yalnızca savunma amaçlı değil, aynı zamanda daha gelişmiş ve güvenli bir iletişim merkezi olarak kullanmayı planladıkları değerlendiriliyor. Diğer taraftan tesisin büyüklüğü ve altyapısı, Çin'in operasyonel yeteneklerini genişletme ve yeni görevler üstlenme kapasitesini güçlendirebilir. Aslında Çin'in mevcut bir savaş dönemi için askeri komuta merkezi var. Ancak Soğuk Savaş döneminden kalma. O da yeni tesisin kuzeydoğusundaki batı tepelerinde bulunuyor. Daha modern ve güvenli bir merkez inşa edilmek istendiği ortada. Mevcut sistemin eksik yönlerini tamamlayan stratejik bir adım atılmaya çalışıyor denebilir. Yeni tesisin büyüklüğü, kapsamı ve kısmen yeraltı özellikleri, savaş döneminde ana komuta tesisi olarak batı tepelerindeki merkezin yerini alacağını gösteriyor.
Tayvan merkezi savunma uzmanlarına göre Çin ordusunun burada yeni bir komuta merkezi inşa ettiği yönünde güçlü işaretler var. Ancak bazıları bölgenin yeraltı sığınakları için uygun olup olmadığı konusunda şüpheli. Konuyla ilgili araştırmalar yapan Su Yanxi, arazinin tipik bir askeri kamp veya askeri okuldan çok daha büyük olduğunu, dolayısıyla bunun ya bir yönetim merkezi ya da büyük ölçekli bir eğitim üssü olabileceği düşüncesinde. İnşaatın zamanlaması dikkat çekici. Yetiştirilmeye çalışılan bir iş var. Çin ordusu 2027'deki 100. kuruluş yıl dönümüne hazırlanırken yeni silahlar ve projeler geliştiriyor. Söz konusu inşaat alanında bu projelerin bir parçası sayılır. Amerikan istihbaratına göre Başkan Xi Jinping, orduya 2027'ye kadar Tayvan'a saldırı kabiliyetini geliştirme talimatı verdi. Çin'in popüler arama motorlarında Çin'in Pentagon'u mu inşa ediliyor şeklinde yorumlar paylaşıldığı belirtiliyor. Yani halk arasında bölgede fark edilen bir değişim var. Çinlilerin inşaatı sorgulamaya başlaması, bu projenin büyük ölçekli ve halkın gündemine girmiş bir dönüşüm sürecinin parçası olduğunu gösteriyor. Öte yandan Çin'in son yıllarda geliştirdiği üslerden biri de Spratly adalarındaki su bir resifinde bulunuyor. Resifin merkezinde lagün yani sığ su birikintisi mevcut. 31 Aralık 2013 tarihli uydu görüntülerine bakalım. Görüntüde net bir şekilde altyapı inşaatı veya insan yapımı bir genişletme görünmüyor. 2014 yılı Çin'in Güney Çin Denizi'nde yapay ada genişletme projelerine hız verdiği dönemlerden biri oldu. 8 Ocak 2014 tarihli görüntüde Çin'in bölgede inşa faaliyetlerine başladığı görülebilir. Lagün içinde bir gemi veya yapay platform fark ediliyor. Bu bölgenin keşif veya inşaat için kullanılmaya başladığını gösteriyor. Genel form hala korunuyor gibi ancak insan müdahalesine dair ilk işaretler ortaya çıkmış. Günümüzdeki değişimi ortaya koyan güncel uydu görüntüsünü inceleyelim. Burası zamanla bir deniz üssü haline gelmiş. Üste ilk göze çarpan alan uçak pisti. 2016'nın başlarına tamamlanan pist 3000 metre uzunluğunda. Bunun dışında karargah ve yaşam alanı olarak yapıldığı düşünülen yerler de var. Ayrıca ada üzerinde çok sayıda radar mevcut. Füze rampaları ve bu rampaları için belirlenmiş alanlar da görülüyor. Çin bu resif sayesinde çevredeki sular üzerinde gözetleme kapasitesine sahip. Subi'deki radar sistemleri ve füze cephaneliklerinin varlığı, Çin'in hava ve deniz hareketlerini izleme kabiliyetini artırıyor. Bu da potansiyel tehditlere karşı erken uyarı sistemi sağlıyor. Her biri 20 savaş uçağı barındırabilecek hangarlar ve 200 askerlik bir garnizon için tesisler de bulunuyor. Üs, savaş uçakları ve bombardıman uçakları da dahil olmak üzere çeşitli askeri varlıklara ev sahipliği yapacak altyapıya sahip. Bu durum Çin'in gücünü sergilemesini, gerektiğinde saldırılar düzenlemesini, bölgesel rakiplerini tehdit etmesini ve ihtilaflı bölgeler üzerindeki iddialarını ileri sürmesini kolaylaştırıyor. Yani uydu görüntüleri burada büyük ölçekli bir askeri yapılanmanın olduğunu kanıtlar nitelikte. Pistler, radar sistemleri, uçak savar bataryaları kurulmuş ve donanma gemilerinin yanaşabileceği iskeleler inşa edilmiş durumda. Bu yapılaşma yalnızca savunma amaçlı değil, aynı zamanda Çin'in bölgesel gücünü yansıtma amacını taşıyor. Güney Çin Denizi, Çin'in askeri hamlelerde bulunduğu başlıca bölgelerden biri. Stratejik konumu ve zengin doğal kaynakları nedeniyle burası bölge ülkelerinin rekabet alanına dönüşmüş durumda. Özellikle Filipinlerle Çin arasında sürekli gerilim yaşanıyor. Çin bu bölgedeki hak iddialarını pekiştirmek için resifleri doldurarak yapay adalar inşa ediyor ve buraları askeri üslere dönüştürüyor. Diğer taraftan Çin donanma üslerini ve tersanelerini geliştirerek askeri kapasitesini daha da güçlendirme hedefinde. Son 18 yılda gemi inşa sektörüne dev yatırımlar yaptı. Uydu görüntüleri gelişmiş düzeyde gemi inşa altyapısını oluşturduğunu gösteriyor. Örneğin bir araştırmada Shaanxi tersanesinin büyüklüğünün 7 yıl içinde 2 kat genişlediği belirtiliyor. Amaç burayı dünyanın en büyük savaş gemisi üretim merkezlerinden biri haline getirmek. Görüntüler adadaki devasa tersanelerin hızla genişletildiğini ortaya koyuyor. Mevcut genişleme çalışmaları tamamlandığında Shaanxi adası Çin'in gemi inşa sanayisinin merkezi olacak. Çin bu devasa projeye Xiangnan tersanesini taşıyarak başladı. 2005 yılında tersanenin Şangay merkezindeki tesislerinden adanın güneyine taşınması için büyük bir girişim başlatıldı. Proje 2008 yılında tamamlanırken yaklaşık 2,3 milyar dolar harcanarak birinci aşama sonuçlanmış oldu. 5,6 kilometre karelik bir alanı kapsayan tersane, yaklaşık 1,1 milyon metrekarelik gemi inşa tesisleri içeriyordu. 2016-2020 yılları arasında Jiangnan tersanesi toplam alanının 1/3 kadar daha genişletildi. Bu genişleme süreci yapay bir havuz, yeni üretim hangarları ve montaj alanlarını kapsıyordu.
Çin'in 3. uçak gemisinin ilk inşa aşamaları da bu genişleme kapsamında oluşturulan yeni tersane bölgesinde gerçekleştirildi. Çin, adayı dünyanın en büyük gemi inşa merkezlerinden biri haline getirme projesinin ikinci aşamasını hayata geçirme sürecinde. Pudong Zonghua Tersanesi, Şangay merkezden adaya taşınacak. Bu tersanede Type 075 sınıfı amfibi hücum gemisi, Type 071 sınıfı amfibi çıkarma gemisi ve hem Çin hem de Pakistan donanması için çok sayıda Type 054 fırkateyni üretildi. Taşınma sürecine ise 4 Ocak 2021'de başlandı. Proje 2 aşamada gerçekleştiriliyor. İlk aşama 2,1 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Burada büyük ölçekli gemi montajı için yeni bir kuru havuzla gemilerin donatılacağı ve demirleyeceği yeni bir havuz inşa ediliyor. İkinci aşamada ise daha fazla üretim ve montaj tesisi devreye sokulacak. Uydu görüntülerine göre Ekim 2022'de yeni kuru havuzun temeli atıldı. 23 Nisan 2023'te çekilen görüntüler projenin hızla ilerlediğini gösteriyordu. Şu anda 650 metre uzunluğunda ve 94 metre genişliğinde olan kuru havuz, Jiangnan tersanesindeki en büyük kuru havuzdan bile daha büyük. Çin son yıllarda gemi yapımında dünyadaki en büyük gemi üreticisi haline geldi. 2021'de dünyadaki gemi üretiminin neredeyse yarısını, yani %48,4'ünü tek başına gerçekleştirdi. Bu 39,7 milyon deadweight ton ağırlığında gemi üretildiği anlamına geliyor. 2022'de Çin tersaneleri 1700 yeni gemi siparişi aldı. Yalnızca kendi donanması için değil, diğer ülkeler için de ticari ve savaş gemileri üretiyor. Wall Street Journal'a göre Çin, 2014-2023 yılları arasında yılda ortalama 17,4'lük bir sayıyla toplam 157 savaş gemisi inşa etti. Özellikle son 20 yılda destroyer filosu 2 katına çıktı. 2003 yılında 20 destroyer'a sahipti. 2023 itibarıyla bu sayıyı 42'ye çıkardı. Bu gemilerin 23'ü son 10 yılda suya indirildi. Ayrıca 2017'den bu yana Çin 8 kruvazör denize indirirken ABD 2016'dan bu yana yeni bir kruvazör inşa etmedi. Şu anda 370'ten fazla savaş gemisi ve denizaltıya sahip olan Çin, 2030'a kadar bu sayıyı 435'e çıkarmayı planlıyor. ABD donanmasının filosu ise 292 gemide kaldı. Öngörüler 2035 yılına kadar Çin donanmasının 475 gemiye ulaşabileceğini, ABD filosunun ise 305 ila 317 gemi arasında kalacağını gösteriyor. Çin tersaneleri yalnızca savaş gemileri üretmekle kalmıyor. Ticari gemileri askeri özelliklerle donatarak savaş durumunda askeri taşıma kapasitelerini artırıyor. Böylece kriz anında bu sivil gemiler asker ve ağır askeri teçhizat taşımaya uygun hale geliyor. Çin aynı zamanda ABD savaş gemilerini etkisiz hale getirmek amacıyla askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor. Uydu görüntüleri, çölde ABD uçak gemileri şeklinde inşa edilen hedefler üzerinde saldırı tatbikatları düzenlediğini gösteriyor. Bu tür tatbikatlar, Çin'in ABD ile doğrudan bir deniz savaşı ihtimalini ciddi şekilde göz önünde bulundurduğuna işaret ediyor. Uydu görüntülerinden elde edilen bilgiler, Çin'in donanmasını genişletme ve modernize etme sürecinde istikrarlı bir şekilde ilerlediğini kanıtlıyor. Tüm bunlar, Pekin'in donanmada uzun vadeli bir süper güç olmayı hedeflediğini ve olası bir savaşa hazırlandığını gösteriyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde bulunan Savunma Bakanlığı'nı, yani Pentagon'u görüntülüyoruz. Amerikan standartlarına göre 100 futbol sahasına eşit. Ayrıca 9 Beyaz Saray bir Pentagon yapıyor. Verilere baktığımızda 1,5 kilometre karelik gibi bir alan üzerine kurulu.